Herkese selam. Hepinizin yeni yılını şimdiden kutluyorum. Biz de yılbaşı gecesine özel bir yılbaşı tavuğu hazırlayacağız. Yanına da tarçın kokulu tane tane mis gibi bir iç pilav hazırlayacağız. Siz de tariflerimi deneyebilir, sevdiklerinizle kurduğunuz mutlu sofralarla bize eşlik edebilirsiniz. Hazırsanız yapımına geçelim. Bu tarifte 1600 gram büyüklüğünde bir tavuk kullanacağım. Önce tavuğun sosunu hazırlayacağız. Bunun için küçük bir kaseyi alıyorum. İçine 1 yemek kaşığı yoğurt, 3 yemek kaşığı da zeytinyağı ekliyorum. Bir diş sarımsağı da üzerine rendeleyeceğim. Arkasından baharatlarını ekleyeceğim. Hafif dolu 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kırmızı pul biber, acı oranını isteğinize göre artırıp azaltabilirsiniz. Yarım çay kaşığı karabiber, tepeleme 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı da kekik ekliyorum. Şöyle bir karıştıralım. Tüm lezzetler birbirine geçsin. Sosumuz hazır. Şimdi tavuğumuzu ortaya alalım. Önce göğüs etini derisinden parmaklarımla dikkatlice ayıracağım. Sosu derinin altına bolca süreceğim ki eti daha lezzetli olsun. Sadece derisine sürdüğümüzde baharatlar içine işlemiyor. O yüzden de eti biraz tuzsuz ve yavan kalıyor. Böyle çok daha lezzetli oluyor. Daha sonra elime bir parça sostan alıp derinin altına doğru ittiriyorum sosu. Elimle de şöyle ittirerek daha ileriye ulaşmasını sağlıyorum. Bu işlemi yaparken derisinin yırtılmamasına da özen gösteriyorum. Daha sonra tavuğun her yerine bu sostan süreceğim. İçine de sürmeyi ihmal etmeyin. Tavuğumuz çok daha lezzetli olur. Çevirip arkasını da aynı şekilde soslayacağım. Tavuğumuzu güzelce sosladık. Şimdi pişerken yayılmaması için bazı parçalarını sabitleyeceğim. İsterseniz şöyle butlarını bir araya getirip bir fırın ipiyle bağlayabilirsiniz. Ama ben buradaki derilerden faydalanacağım sabitlerken. Şimdi bu derinin ortasına küçük bir delik açacağım. Çok genişletmenize gerek yok. Sadece butun ayağı girecek şekilde bir delik olması yeterli. Buraya delik açtıktan sonra karşısındaki butu alıyorum ve bu delikten geçiriyorum. Daha sonra diğer deriyi alıyorum. Bunun da ortasına deleceğim. Bu butu da buradan geçireceğim. Deliği çok kenardan açmayın ki yırtılmasın. Derilerden geçirdikten sonra butlar büyük oranda sabit kalıyor. Ama daha düzgün durmasını istiyorsanız eğer şu deriyi alıp buraya kürdanla sabitleyebilirsiniz. Ben onu yapacağım şimdi. Şimdi bacaklarını sabitledik ama kolları hala açıkta. Piştiği zaman bunlar da bu şekilde yayılacaktır. Ben böyle bir görüntü olsun istemiyorum. O yüzden kanatlarını da şöyle sabitleyeceğim. Yine kürdandan yardım alacağım. Kürdanı önce kanatın derisine batırıyorum. Ardından tavuğun gövdesine sabitliyorum. Bir tane de şu arkadan yapacağım. Son olarak şu kanat uçlarını eğeceğim. Çünkü bunlar da pişerken böyle kalkıyorlar. Bunu da sevmiyorum. Şöyle buralara da birer tane batıracağım. Kanat uçlarını da sabitledikten sonra bu işlem tamam. İsterseniz şöyle dikkatlice alıp yakından göstereyim. Kanatlarından sabitledim. Şu arkadan sabitledim. Böyle de butlarını sabitlemiş oldum. Şimdi büyük boy fırın poşetini alıyorum. Tavuğu fırın poşetinde pişireceğiz. Şimdi içine bir tatlı kaşığı un dökeceğim ve kenarların una bulanmasını sağlayacağım. Bunu neden yaptığımı bilmiyorum. Kullanım kılavuzunda yazıyor. Un her yerine değdiğinde de fazlasını silkeleyip dökeceğim. Artık tavuğu içine alabiliriz. Dikkatlice poşetin içine yerleştireceğim. Şimdi içinden çıkan klipsle poşetin ağzını bağlayacağım. Uygun bir fırın kabına tavuğu dikkatlice yerleştiriyorum. Son bir işimiz kaldı. Buharın kolayca çıkabilmesi için birkaç yerine de kürdanla delikler açacağım. Tavuğumuz pişmek için hazır. Ama vaktiniz varsa en az 4 saat dolapta bekletmenizi tavsiye ederim. Bu sayede sosu güzelce çekecektir ve çok daha lezzetli ve yumuşak olur. Hatta bir gece öncesinden de hazırlayıp bu şekilde dolaba koyabilirsiniz. Ama vaktiniz yoksa eğer direkt pişirebilirsiniz. Şu an ben öyle yapacağım. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında alt üst turbo ayarda yaklaşık 1 saat üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Piştikten sonra görüşürüz. Pilavı yapmaya geçmeden önce pirinçleri ıslatacağım ve suda bekleteceğim. Burada 2 su bardağı kadar pirinç var.
Bunu kabıma alıyorum. Üzerine de bir tatlı kaşığı tuz ekleyeceğim. Üzerine geçecek kadar çeşme suyu döküyorum. Şimdi yarım saat kenarda bekleteceğim. Ardından iyice yıkadıktan sonra pişirmeye başlayacağız. Pilav için böyle bir tavayı ocağa alıyorum. Altını da açacağım. İçine 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Arkasından yemeklik doğradığım bir adet soğanı ekleyeceğim. Soğanı orta ateşte 3-4 dakika kavuracağım. Soğanı kavurduktan sonra dolmalık fıstıkları ekliyorum. Burada 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık var. Fıstıkla da beraber 1-2 dakika daha kavuracağım. Şimdi 2 yemek kaşığı da tereyağı ekleyeceğim. Tereyağı erirken güzelce yıkadığım pirinçleri de ekliyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı da kuş üzümü ekleyeceğim. Şimdi pirinçlerle beraber 2 dakika daha kavuracağım. Şimdi baharatlarını ekleyebiliriz. 1 çay kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı yeni bahar, yarım çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Baharatları da şöyle bir karıştıralım. Şimdi üzerine 3 su bardağı sıcak suyu ekliyorum. Kapağını da hemen kapatıyorum. Şimdi ocağın altını açacağım. Yüksek ateşte pirinçlerin üzerindeki fazla su kaybolana kadar pişireceğim. Bu yaklaşık 3-4 dakika sürüyor. 3 dakika geçti. Pirinçlerin üzerindeki fazla su da kayboldu. Pirinçlerin arasında da gözenekler oluşmaya başladı. Bu aşamada altını kısıyorum. Kapağını da tekrar kapatıp kısık ateşte suyunu tamamen çektireceğim. Pilavımız suyunu tamamen çekti. Şimdi ben şöyle bir havlu kağıt hazırladım. Bunu üzerine kapatacağım. Pilavınızı bu şekilde 10-15 dakika dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Pilavımız yeterince dinlendi. Şöyle yakından da göstereyim. Tane tane çok lezzetli, harika bir pilav oldu. İçindeki baharatlar da çok güzel kokuyor. Şimdi pilavı kenara alıp tavuğu fırından çıkartacağım. 1 saatin sonunda tavuğu da fırından çıkardım. Pişmiş halini de size göstermek istiyorum. Önce şöyle bıçakla keseceğim poşetini. Hala çok sıcak. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti. Fırına gönderirken söylemeyi unuttum ama en alt rafa koydum. Diğer türlü tavuğun üst kısmı yanabilir. O yüzden alt rafa koymanızı tavsiye ederim. Ben şimdi pilavla birlikte servis edeceğim. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.